Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Hindistan'ın başkenti Delhi'de ve şu an yürüdüğü pazar olan Cavri Pazar'ın içerisinde yürüyor. Ve karşısında Cuma Mescidi. Bugün günlerden Cuma, hem Cuma'ya geldik hem de buradaki Müslümanları size anlatacağım. Daha önce birçok arkadaşım yaptı aslında. Ben yapmayı düşünmüyordum ama sizler dediniz ki Mehmet oradaki Müslümanları bir de sen bize anlat. Ben de madem ben anlatacağım dedim ki tam manasıyla derinlemesine bir şey anlatayım. Bu zamana kadar yapılmamış bilinmeyen detaylarıyla anlatayım. Ben şahsım adına buradaki olayları, Hindistan'daki Müslüman tarihinde yaşanan Müslüman Hindu olaylarını tarafsız bir gözle, yani bir Müslüman genç olarak değil de iki tarafa da aynı mesafede bakan birisi olarak anlatacağım. Sağlam bir cemaat vardı. Şimdi bu camiyi falan anlatacağım. Arkadaşım gelmesini beklerim. O yoldaydı, yetişemedi. Başka camide kılıyor. Her yer doluydu valla. İçeriye zor girdim. Zaten bulunduğumuz bölge Müslüman bölgesi olduğu için Müslüman nüfusu da fazlaydı. चालू ही नहीं आपका चलन तो चलो चलन तो चलो Herkes hocaya dokunmaya ya da hocanın elini öpmeye çalışıyordu. Namaz kılınan yerler. Şimdi ben bu videoda biraz linç yiyeyim ama baştan da şunu söyleyeyim. Müslüman başka bir şey, Müslümanlar başka bir şey. Bunun ayrımını yapın. Videoda konuştuğum sırada söylediğim Müslümanlarla ilgili şeyler insanların, beşerin yani çıkarmış olduğu ya da yapmış olduğu yanlışlar ve politikalar. Yoksa İslamiyet'in kendisiyle, Kur'an'la, peygamberle, Allah'la ilgili bir negatif söylemde bulunmuyorum. Müslümanlarla yani insanlarla ilgili, insanların yaptıkları yanlışlarla ilgili söylemlerde bulunacağım. Şu an buraya bırakın ayakkabı, avluya çorapla bile girmek yasak. Ama bu adamlar dışarıda yalın ayak dolaşıyor. Böyle ilginç bir durum var. Her yer böyle bu arada, avluda, caminin içerisinde. Daha doğrusu burası bir caminin içerisi değil. Yani elinde bez alıp şurayı silmekle, madem bu kadar hassassın, ayakkabıyla çorapla girmiyorsun, hani elinde bez alıp silmekle fakirliğin aslında hiçbir alakası yok. 1000 sene önce de 1500 sene önce de yani yokluk vardı, fakirlik vardı. Peygamberimiz de böyle bir pis miydi? Bilmiyoruz. Değildi tabii ki. O yüzden ben bunları eleştiriyorum abi. Müslümanın temeli temizliktir. İmanın şartı temizliktir. Temiz olmak lazım. Maalesef ama Güney Asya'da ya da Orta Doğu'nun bir kısmında gezdiğim ülkelerdeki hijyen zayıf. Camide dahi zayıf. Böyle değişik değişik pozlar veriyorlar işte. Normalde yasak. TikTok çekmek yasaktır diye uyarı var. Cami gerçekten çok güzel cami. Benim şu ana kadar hayatımda gezdiğim en güzel camiler listesinde ilk 3, ilk 4'e kesinlikle girdi. Şah Cihan çok güzel eser bırakmış buraya. Şimdi çok görkemli ve çok büyük bir alan. Şu etraf böyle kale gibi, buranın kale içinin suru gibi, ama oysa ki bu iç avlu tamamen namaz kılınan yer. Zaten kapalı bir alan yok, sadece gördüğünüz gibi bir sürü böyle açıklık var. Bu açıklığın içerisinde 13-14 saf böyle içeriye giriyorsunuz, kapalı alan var. Onun haricinde böyle bizdeki şu an modern cami mantığında kapalı alanları yok. Yanlış saymadıysam 1, 2, 3 tane kapısı var ama kapıları da dikkat ettiyseniz kapıların üstünde de yaşam alanları var. Şahçıyan burayı yaptırıyor. Dönemin Babür hükümdarı. Kimine göre Türk, kimine göre Moğol, kimine göre de Türk-Moğol İmparatorluğu olan Babür İmparatorluğu buraya yaptırıyor. Burayı yaptırmadan önce buranın başkenti Agra'ydı. Agra'da Tac Mahal'in olduğu yer. Sonra Şahcihan burayı yaptırınca imparatorluğun başkenti de buraya taşınıyor. Şahcihan da kendisi bizzat cuma günleri buraya gelip namazını kılıyor. Bazen yeri geliyor dışarıdan gelen elçileri de burada ağırlıyor. Kubbenin biçimini görebilirsiniz.
Taç Mahall'le aynı statüde aynı şekilde yapmışlar. Binanın üstünde 8-10 metrelik bir kemer oluşturuyorlar. O kemerin üstüne de kubbe oluşturuyorlar. Bu şekilde yapılmasının sebebi şu. Babür Devleti daha önceden görmüş ki kubbeler hep çöküyor. Ne zaman bir İslam eserine gidip gezseler bakmışlar ki kubbeler 100 yıl 200 yıl sonra çökmüş. Biz de buna başka bir mimari stil getirelim demişler. Ve bu mimari stili getirmişler ki bence başarılı da olmuşlar. Hiç buraya da Tac Mahalle'de hiç restorasyon yapılmamış ama ona rağmen dimdik kubbeler ayakta. Şimdi Hintli Maruf diye bir arkadaşımız var. Zamanında Türkiye'de okumuş, biraz Türkçesi var. O gelsin. Ona da danışırız. Ondan sonra buradaki Müslüman hikayesini dinleriz. Tarih sahnesindeki Müslümanların problemlerini ben anlatacağım. Kendim dediğim gibi tarafsız bir gözle. O da anlık olarak neler yaşanıyor o anlatacak. Dostlar, beklediğimiz misafir geldi. Ben değil de kendisi anlatsın kendisini. Dostlar, öncelikle adım? Benim adım Muhammed Maruf. Belki birkaç kişi beni tanır. Ben bazen videoları çekiyorum. Instagram'da da takip ediyorlar. Instagram'da ve YouTube'da varsın. Evet. Hintli Maruf diye. Evet, Hintli Maruf diye. Instagram'da da hem YouTube'da varım. Bugün Mehmet abiyle tanıştık. Biraz önceden de takip ediyordum zaten. Teşekkür ederim. Bugün Delhi'de geldi. Ben de geldim. Dedim tamam beraber gezelim dedim. İşte bugün böyle Müslüman bir mahallesindeyiz. Burada da arkamda gördüğünüz gibi Cuma Cami. Hindistan'ın neredeyse Hindistan'ın en büyük cami. Hindistan. Ve hepsi etrafında da Müslüman bir bölge. İşte bunu ilgili bir gezi yapacağız. Sizlere anlatacağız. Maruf 25 yaşında. Türkiye'de bir yıl çalıştım. Okumamış, çalışmış bir yıl ve bu kadar Türkçe öğrenmiş. Çok iyi Türkçesi var. Nereleri gezdin? Ben Türkiye'de İstanbul, Ankara, Çanakkale, Bolu, İzmir, Antalya, Alanya. Ondan sonra neydi? Kapadokya mıydı? Evet. Evet, Nevşehir. Nevşehir'de doğru. Çanakkale şehitliğe mi gittin? Evet, gittim. Helal olsun sana. Çünkü orada Hintli Müslümanlar, Hintli askerler gitmişti ya. Evet. Birinci savaşında. Birinci Dünya Orada Savaşı. gezdim. Şey de vardı. Onların mezarlığı vardı. Aynen. Orada Şanslısınız. Hiç işiniz alakası... Ben şimdi tarihin en eskisinden başlayayım Hindistan'ı anlatmaya. Şanssız bir millet. Hiç alakaları yok ama sırf İngilizler burada diye hem Birinci Dünya Savaşı'na hem İkinci Dünya Savaşı'na giriyorlar. Belki İngilizlerin bu topraklara ayak bastığı ve çıktığı güne kadar hem açlıktan ölenleri hem de savaşlarda ölenleri sayarsak 10 milyondan fazla Hintli ölüyor. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Sırf İngilizler burayı sömürürken bu arkadaşları kullandığı için. Bu Hintliler de o sırada Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Neden? Diyor ki İngilizler biz size tam bağımsızlık vereceğiz. Bu savaşa gelin bize katılın sonra bağımsızlık vereceğiz diyor. Ama ikisinde de vermiyor. Daha sonra Gandhi ve diğer Müslüman önderin adı neydi? Cinnah var. Cinnah. Muhammed Ali Cinnah. Muhammed Ali Cinnah'ın girişimleriyle Hindistan 1947 yılında tam bağımsızlığını kazanıyor. Şimdi bir Cuma Camii'nin içerisinde turlayalım. Biraz da Maruf'a soralım. Ondan sonra dışarıda Müslümanları tanımaya başlayalım. Ben yanlış bilmiyorsam 1644 yılında araştırmalara başlıyorlar. 1650 yılında da caminin yapımı başlanıyor. Evet. Şahjahan tarafından. Şahjahan biliyorsunuz. Tac Mahal'i yaptıran. Tac Evet. Mahal'i herkes bilir. Gittiniz mi? Tac Babür Mahal? gittim. Babür. Evet. Babürler. Evet. Babürlerin sultanı. Sen Babürlere Türk mü diyorsun, Moğol mu diyorsun? Türk olur. Çünkü zaten Türk onlar. Evet. Moğol değil ki. Şimdi şöyle İngilizler gelmiş buradaki tarih kaynaklarını değiştirmiş. Munkan mı yapmış? Munkan mı diyor? Muhan mı diyorlar? Moğollara ne diyorsunuz? Muhaller, Mughal. Mogal ha. Mughal yapmış, Mughal. Babürleri Mogal yapmışlar. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim, benim bir iddiam yok. Onlar Babürler Türk'tü ya da değildi diye bir iddiam yok. Ben sadece Türk olduğu ya da Türkleşmiş Moğol bir ırk olduğunu düşünüyorum. Tarihçiler daha iyi bilir. Bu video tarih videosu değil. Onlar Şimdi Türk yani. Türk, doğru diyorsun. Mughal değil. Türkleşmişler en sonunda. Orada da onun tam karşında bir kale var. Evet. Kızıl Kalesi. Kızılkale. Evet. Devlet oradan yönetiliyor. Hani İstanbul'da Aynen. Topkapı Saray var ya. Oradan. Doğru. Burada Hazreti Peygamber'in ayak izinin olduğu bir duvar mı var? Evet. Duvar değil. Belki şey var. Sakal şey de var. Nerede o? Ha, sakal mı var? Evet. Sakal Bakalım şey mı? var. Görünüyor Ondan mu? sonra ayak izi var. Evet. Bakalım. Hadi gidelim. Görelim. Herkese tabii göstermiyorlar ama turistlere belki Türk deriz. Biz Evet. Türkiye'den geldik diye gösterirler. Çok kolay gösterirler. Sakalı şöyle. Türkiye'den geldiğim için sağ olsunlar Maruf söyledi. Sakalı uzaktan gördük, ayak izine direkt gördük, dokunduk filan. Ama çekim yapmamızı istemediler. Ben biraz uzaktan aldım, onu da koydum zaten şimdi. Namaz yeri bu avlu. Abdesthane şurası.
bir abdesthane de gösterelim hemen. Daha önceden zaten bunu Myanmar'da, Laos'ta, Bangladeş'te görmüştük. Buradaki abdest sistemi bu şekilde. Yani su çok temiz değil ama durgun su olmadığı için de abdest almakta sakınca yok. Abi izlediğim eski videolarda da bu şekildeydi burası. Şu anda da bu şekilde. Bilezikler var. Benim Instagram'da çok bilezikler isteyenler oluyor kadınlar. Valla. Evet. Abi bu Hindistan'da meşhur zaten. Her kadının kolu başı dolu. Evet, evet. Müslüman kadınlar da takıyor bunu o zaman. Yani Müslümanlar, Hindular hepsi takıyor bunu. Çok şeydir, bu yaygın. Şu an içinde bulunduğumuz pazar komple Müslüman. Evet, Müslüman. Çok Ve 300-200 yıllık bir pazar galiba. güzel, evet. Abi Hindistan'da, Delhi'de Türk bayrağı. Zümrüt takke. Bak. Kayı boyu. Aynen. Abi adamların kayı boyunu bizim kayı boyu takke diye burada satıyorlar. Helal olsun. Burada Dilli Şertol var ya, şeyde YouTube'da, Hinçe'de şey olmuş, dublaj. Evet. Burada dublaj mı oldu? Evet, dublaj oldu, çok izleyenler var Müslümanlardan. Ona zaten bu takkiler çıkmış. Ha, o yüzden anladım. Selamünaleyküm. Yes, biryani, mutton rice. Tamam, ben bir yarım yiyeceğim. Yedik misin? Ben yiyeceğim, sen de ye. Dola kadar. Abi şimdi acıktık. Ulan buna kadar sinek. Sinekli biryani yiyeceğiz. Sinek saati. Sineklere bak. Turkey, my brother. Oh, thank you. Thank you, brother. Very peaceful and beautiful country. Yeah. Sokak yemeklerde bir temizlik konusu giriyor. Anladın mı? Orası işte. İşte bu sinekli chicken biryani. Ben yerim. Bende hijyen takıntısı yok bende abi. Ye gitsin. Şey ne demek? Eline sağlık. Eline sağlık ne demek? O öyle bir kullanım yok. Sadece şükriye diyoruz. Tamam mı? Şükür. Şükriye. Şükriye. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan mı? Evet. Selam söyleyeyim mi? बोले तुम्हारा सलाम बोलेंगे उसको जाके. दो प्लेट दे दो. Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Aleykümselam. Hadi. Lavaşa mı sarıp veriyor? O şey var, bir sos var, tamam mı? Dostum öyle bir gözüküyor ki hani bunu yesem yanacağım. Ağzım bunu yanacak aynen gibi. öyledir ya. O zaman yemeyelim. Bunlar şimdi diş protezi mi? Evet. Kya भैया? क्या करवाना है तुम्हें बताओ. Ha. Ne yapmak istersin diye. Bu çocuk şimdi diş yer mi? तुड़वाना लगवाना है क्या करना है. Kanal tedavisi yapıyor mu? Nasıl? Kanal tedavisi. Ne oluyor? Devam et. Neyse şaka söylüyorum, bir şey değil. Şimdi pazarı gördük, ilginç şeylerle daldık. Videonun konusuna odaklanamadık. Dostum ben yanlış bilmiyorsam Hindistan'da yaklaşık 170-180 milyon Müslüman yaşıyor. Evet, Müslüman yaşıyor. Bir de Müslümanlık nasıl böyle bu kadar olmuş ki yani? Mesela hiç okudunuz mu yani? Hindistan, Endonezya'dan sonra En çok fazla evet. Hindistan'da var Müslüman. Evet. Türkiye'nin kaç katı? How much one price? How much one price? 100 rupi. Bir tanesi. Bu kadar pahalı. İnci. Abi burada hurma da her çeşidiyle satılıyor. Müslüman neredeyse hurma orada. Evet. Selamünaleyküm emme. How are you? I'm from Turkey. I'm come to from here Turkey. Turkey. Yeah. माशाल्लाह. Şöyle desene. तुर्की मिलता बढ़िया. तुर्की में अच्छा मिलता वैरायटी. Ya Türkiye'de çok iyi bulunur. Evet. Hurmalar. High quality. High quality. Yeah. High quality. Desene işte Türkiye'den Müslümanlarla tanışmaya gelmiş. Bir şey söylemek ister misin diye. प्रॉब्लम तो बहुत है भाई. दिल की तो बता नहीं सकते कि कितनी प्रॉब्लम है. हिंदुस्तान में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको भी मालूम है. इस टाइम जुल्म बहुत हो रही है मुसलमानों पे यहाँ पर. Şey diyor yani, evet problemler var. Çok Müslümanlar var, yaşıyoruz, kazanıyoruz. Ama yine de problemler var. Her yerde olduğu gibi şu an, şu günlerde var insanın problemi. Peki şey sorsana. Yani yolda yürürken normal Hindistanlılar mı problem yoksa hani devlet görevlileri mi? हुकूमत आई है जब से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. वैसे तो हिंदुस्तान में भाईचारा था, बहुत अच्छी मोहब्बत थी, लेकिन जब से ज़्यादा खुल के आ गए. पहले इस तरह की कोई बात नहीं थी. पहले Şey diyor yani normalde mesela bu 7-8 yıldır
bir problem oluyor. Normal halk tarafından bir sıkıntı yok. Bu tamamen bir siyasetle ilgili. Bir de bu en son 6-7 sene. Özellikle şu 2018'deki, 2019'daki yasa. Evet, ondan sonra. Türkiye'den çok selam getirdim ona, öyle söyle. आपको भी हमारी तरफ से Selamünaleyküm. वालेकुम अस्सलाम। Nice to meet you. Selamünaleyküm brother. नाम क्या भाई का नाम Mehmet. Mehmet. Sağ olasın. तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं क्या नाम है इनका? तैयब अर्दोगान। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, Onu seviyorum diyor. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diyor değil mi? बहुत Evet. अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अल्लाह उनको और नवाजे। Çok iyi iş yapıyor. Daha da buyursun. Şimdi biraz yolda yürüyoruz. Biraz size böyle hani halkın nabzını yoklayacağım. Sonra benle Maruf oturup konuşacağız. Tam böyle nokta atışı detay yapacağız. Ben buradaki Müslüman Hintlileri merak ettim. Tanımaya, tanışmaya. Derdi sıkıntısı var mı sormaya geldim. Türkiye'den selam getirdim. ये तुर्की से आए हैं, ये चल रही है The इनकी। entire area belongs to Muslim, okay? Yeah. Majority 99% they are Muslims, okay? Is okay. It's very silent. What should I say? They are doing everything against Muslims. They are doing Siyaset everything yok. against Muslims. Müslümana karşı her şey yapıyorlar. Ama siyaset değil burada. Normal halk oluyor. But Alhamdulillah, Allah Ta'ala He is helping us. We are surviving here, okay? Okay. Geçirmeye çalışıyoruz yani. Çünkü Allah yardımcı oluyor. You Okay. make dua for us, okay? Okay. हाँ, Dua edeceğim size. हम भी दुआ करेंगे आपको। इंशाल्लाह करना चाहिए. İnşallah. My name is Mansoor Ahmed. Mansur Ahmet. Yeah. Selamünaleyküm. Jazakumullah khair. Wa alaikumussalam. Fi amanillah. Fi amanillah. Dedemin İngilizcesini maşallah var, bizim yok tabi. Maruf iyi ki varsın bak. Sağ ol. Oo, bu kuşların adı ne? Çil. Çil. Orada çil diyor. Çil. Le. Çil. Çil. Ha. Ne kadar çok ve büyükler. Buradan alıyor, burada kesiyor yani taze. Aa, hemen alıyor orada Hemen kesiyor. alıyor, evet. Vay. Halal maram orada sıkıntı yok yani. Halal. Burada bismillah çekip Ha, kesiyor. buradaki kesimler helal kesim. Abi şimdi bu geldiğimiz okul şimdi Urduca dersi öyle mi? Yani hepsi Urduca. Mesela matematik, ne varsa artık, hangi bölüm varsa hepsi Urduca olur. Anladığım kadarıyla burada isteyen Müslüman gidip Urduca eğitim alabiliyor. Alabiliyor tabii. Yani Urduca eğitim alıyor derken de Urduca zaten yazım harfleri Arapça olduğu için otomatikman din dersini de alabiliyor istediği Evet. gibi. Yani o yönden bir sıkıntı yaşamıyorlar. Sıkıntı yok. Cuma mescidinin etrafında da böyle tapınaklar var, takılıyorlar. Bana var. Çünkü Hindular da yaşıyor burada. Sadece Müslümanlar. Müslümanlar fazla tabii ki de. Hindular da var. Şu an biz şeydeyiz. Delhi eyaletinin eski Delhi dediğimiz kısmındayız. Niye buraya eski Delhi diyorlar? Çünkü zamanında burada Babürlüler yaşamış ve burayı başkent yapmış. Biz şu an Babür başkentinin etrafındayız. Otomatikman burada Müslüman Yani- nüfusu fazla. Yeni Delhi İngilizler kurmuşlar, tamam mı? Yani yeni Delhi İngilizler kurmuşlar. Şu an Hindistan'ın başkenti de Delhi değil, yeni Delhi değil Yeni mi? Delhi. Eskide burasıydı. Eski Delhi. İngilizler geldi böyle sistemli bir şekilde yeni bir şehir kurdular. Yollar böyle geniş, Aynen. yüksek binalar. Ondan onu Yeni Delhi demişler. Kendileri malı götürecek yani yol Evet, yapmışlar evet. işte. Şu an ülkede İngilizlerin hala bir etkisi var mı? Yok, İngilizlerin etkisi yok şu an. Güzel. Maruf, Türkiye'de konuya bassak dövüyorlar. Burada basmasak mı? Basmasak dövecek. Çünkü sen gidiyorsun, arkandan biri seni geri korna basmadan geçerse adam kızıyor, dövebilir. Hani niye haber vermeden sen geçiyorsun? Korna mantığını da anlamış olduk. Arka sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. Şimdi yavaştan şey oldu galiba değil mi? Müslüman ağırlıklı mahalleden çıktık. Şimdi Hindu ve Müslüman karışık bir mahalleye geldik. Mahalleye gel. Böyle sokaklarda dolaşıyoruz. İlginç bir şey olacak, size anlatacağım ve göstereceğim. Bir yandan da bir tane buranın en eski camisine gidiyoruz. Şimdi biz eski Delhi'deyiz hala. Ve buradaki en eski camiye mi gidiyoruz? Evet, tam karşımızda. Karşımızda en eski Çok cami. meşhur bir cadde, tarihi bir cadde. Chandni Chowk. Chinese Chowk. Chandni Chowk. Ha, Chandni Chowk burası mı? Ha, burası işte. Ha, Chandni duydum, Chowk. Çok tamam. Duydunuz. Evet. Hindistan'a geldiğiniz zaman mutlaka gelmeniz gereken noktalardan birisi arasındaydı ki ben şimdi bilmeden gelmiş oldum. Şimdi ben Hindistan tarihiyle başlayacaktım, demin yarım kaldı. Gürültüden başlayamadık. Benim bildiğim Hindistan ya da Hindistan'la ilgili ilk en eski veriler milattan önce 3000-3500'lere dayanıyor. Bu şu anki Hindistan'ın kuzey doğusunda, yani Pakistan'ın
Sindh. Orası Neydi? Sindh. Ha, Sindh. Tamam. Bir eyalet. Hindistan'ın bir eyaletiydi. Aynen. Ama şu an Pakistan'a tabii. En eski buluntular orada. Evet. Hintliler bu coğrafyada yani milattan önce 3000-4000 yıllarından beri varlar. Bu ne demek? 5000-6000 yıldır bir Hintliler burada biliyoruz. Peki Hinduizm? Hinduizm çok eskiden geliyor. Daha Müslümanlardan daha Tabii Müslümanlardan da eski. Benim bildiğim Milad. bilinen en eski Hintliler de Hinduizm'di. Evet, Hinduizm. Yani Yes. otomatikman Hinduizm'de 5000 yıllık var. Evet. Evet. Buraya gelen en eski Müslümanlar da Arap tüccarlar. 7. yüzyılların başlarında yani yanılmıyorsam 620'li 630'lu yıllarda geliyor. Ve hatta Hindistan'da o tarihte cami bile var kalma. Camiler var, Kerala'da var. Hindistan aynen. Hindistan'ın en eski cami 656 yılında galiba inşa edilmiş. 656 yılında. Şimdi bak burada ben böyle şöyle bir yorum yapıyorum. İslam tarihinde sadece Hindistan üzerinde değil. Sen şimdi Hindusun. Burada yaşıyorsun kardeşim, tamam mı? Bu topraklardasın. Sonra elinde kılıçlarla adamlar geliyor. Diyor ki bir tane adam geldi. Yani Hazreti Peygamberimizden bahsediyoruz da ben şu an bu anlatımımı yanlış anlama, tarafsız bir gözle anlatmaya çalışıyorum. Bir tane elinde kılıçlı adam geliyor. Böyle bir ordu geliyor. Senin köyüne sen rahat huzurlu yaşıyorsun. Diyor ki bize bir tane Muhammed diye bir adam geldi. Allah'tan ona mesaj gelmiş. Sizi İslam'a davet ediyoruz. Müslüman olmazsanız asarız, keseriz, kavga ederiz, savaşırız. Hindistan topraklarına böyle geliyorlar. Öyle değil mesela. Ben öyle düşünmüyorum. Yok bak şimdi şöyle. Bir Müslüman olarak düşünürsek Hazreti Peygamberimize vahiy gelmiş ve Kur'an nakşedilmiş ve denmiş ki işte dünyayı Müslümanlığa davet edin. Biz önce hoşgörüyle, mesaj göndererek, elçi göndererek olmazsa savaşarak bunu yapmışız. Ama ben tarafsız bir kimlikle bakmaya çalışıyorum. Yani Müslüman değil de bir insan olarak. Normal bir insan. Hindistan topraklarına biri geliyor. Ben köyümde rahat rahat yaşıyorum. Müslüman ol diyor bana. Olmam diyorum. Bir daha diyor ki Müslüman ol. Olmam diyorum. Bir daha diyor ki bana Müslüman ol. Olmazsan o zaman savaş yapacağım diyor. Şimdi bir kısım Hintli o zamandan daha ta 650'li yıllardan Müslümanlığı tercih etmeye başlamış. Ama asıl Müslümanlık burada yayılması 11. yüzyıldan Türklerin Hindistan'a gelişiyle birlikte başlıyor. Önceden şey geliyor. Muhammed bin Kasım geliyor Araplardan. O tüccar değil. Tüccar önceden geliyor ama çok yayılmıyor. Savaşçı olarak bir şey geliyor. Muhammed bin Kasım. Ha, onu Sonra bilmiyordum. Muhammed Gori. Afganistan'dan geliyor. Onu Ha evet o Afgani İmparatorluk. Evet, Tamam. Muhammed Gori. O da 9. 10. yüzyıllarda geliyor. O yıllarda geliyor. Sonra ama en büyük akınlar Gaznelilerle başlıyor. Evet, sonra Babürlerle devam ediyor. Sonra Yeni Delhi'de kuruluyor. Sultanlık kuruluyor. Sultanlık kuruluyor. Burayı direkt 12. yüzyılda Müslüman yapıyorlar. 12. yüzyıldan itibaren Delhi Müslümanlık oluyor. Ama dediğim gibi şu mantığı lütfen kaçırmayın. Şimdi buraya elinde kılıçla insanlar geliyor ve daha önce hiç duymadığınız size bir şeyler anlatıyor. YouTube channel है भाई? I have yes. Selamünaleyküm. वालेकुम सलाम. How are you? I'm also fine and how about you? I'm good. Thank you so much. Selamünaleyküm. How are you? I'm from Turkey. I'm from here, Istanbul. Where? Turkey. Turkey. Yeah. तुर्की से? Yeah. यार रख दे पर आप यार Rek de bhai, rek. यार तुर्की से आया भैया तो हाँ आप तो जरूर ले भैया फोटो हाँ Ha, gel sen de gel. Bhai, iske back to Kardeşim Hindistan'da video çekmek çok zor. Hep böyle biliyorsun. Kamera açıyorsun birileri hemen geliyor falan. Ne diyeceğimi şaşırırım. Ya gürültü oluyor ya bir şey oluyor. Bir türlü videolarımda konuları toparlayamadım. Şimdi ben Müslüman arkadaşlar beni anlamayacak biliyorum. Bunu anlamak için belki gezmek lazım, belki farklı bir bakış açısına sahip olmak lazım ya da dışarıdan bakmak lazım. Şimdi ben buradan neden girdim ya da neden konuya bu şekilde girdim? Ne dedik abi? Elinde kılıçlı insanlar geldi, Hindistan topraklarını tanımıyoruz, etmiyoruz. Daha önce Arap diye bir millet varlığından bile haberimiz yok. Ve diyorlar ki bize işte bir tane adam var bize Allah'tan haber yolladı ki o dine geçin diye. Siz de geçmezseniz sıkıntı yaşarız. İlk Hindu ve Müslüman çatışması aslında burada başlıyor. Yani tarih sahnesinde bir çatışma var. Bugünümüze geleceğiz. 9. yüzyılda ilk 650'li yıllarda tüccarlar güzellikle anlatıyor. Sonra 900'lü yıllarda Afganistan'da bir sultanlık kuruluyor. Onlar buraya akınlar yapıyor. Gaznelilerle birlikte artık İslam Hindistan'a tamamen hakim oluyor. 700 yıl, 800 yıl yanılmıyorsam biz burada hakimiyet sürüyoruz. Yani 1856 yılına kadar Hindistan'da 11. yüzyıldan 1856 yılına kadar Müslüman Türkler hüküm sürüyor. Zaten bunlar da Müslüman eserleri. Yani Türk eseri şu an gördüğünüz cami Türk eseri. Değil mi? Evet.
Ve daha birçok şey var. Kırmızı Kale var. Oraya gidemedik. Sıcaktı şimdi gidelim diyemedim. Şimdi günümüze gelmeye başlıyoruz abi. Tarih sahnesinde ara ara böyle Hindularla Müslümanlar çatışıyor. Çünkü onlar bir devlet kuruyor, bir biz devlet kuruyoruz, bir yıkılıyoruz, bir yıkıyoruz filan. Son dönemdeki çatışma politik ama o ayrı bir mesele. Ondan sonra en son ne zaman çatışmaya başlıyorlar? İngilizler ülkede Müslümanları ayrı dürtüyor, Hinduları ayrı dürtüyor ki aralarında çatışma çıksın da ben de burayı rahat sömüreyim. Aynı bunu her yerde sömürdüğü ülkelerde yaptığı gibi. Arakan'da mesela Müslüman katliamı diye hiçbir şey yok. Gittik bunu anlattık ama hala anlamadınız. Arakan'da oradaki Urdularla oradaki Myanmarlı halk savaşıyor. Kimse dini yüzünden savaşmıyor. Yani din savaşı yok orada. Tamamen oradaki Urdu halkının aslında Urdular da bir nevi Hint kökenli. Oradaki Hint kökenli Müslümanların Myanmar'da hükümet kurma yani devlet kurma çabası sırasındaki gerçekleşen olaylar sonucunda soykırım yaşanıyor. Yoksa kimse Müslüman diye öldürülmüyor. Yani gidip de Budistler ya siz Müslümansınız biz sizi katledeceğiz diye bir şey yok. Oradaki Urdu Müslümanlar kendilerine orada bir komünite oluşturup devlet kurma çabası sırasında bunu da örgütleyen kim? İngilizler. İngilizler Myanmar'a sömürgeye giderken Pakistan'dan ve Hindistan'ın bir kısmından oraya alıp Müslüman orduları götürüyor. Niye? Diyor ki onlara size burada devlet kurduracağız. Gelin biz de Myanmar'a. Alıp Myanmar'a götürüyorlar. O sırada da orada bunları durmadan dürtüklüyorlar. Myanmar'da bir iç savaş çıkartıyorlar. İngilizler de orada sömürüyor. Sonra İngilizler gidiyor. Çinliler oradaki maden yataklarının farkına varıyor. Bunlara diyor ki Urdulara bak siz buraya devlet kurmaya geldiniz unutmayın ha diyor. Durmadan Çinliler oradaki Urduları kışkırtıyor Myanmar hükümetine karşı. Ve orada da bir iç savaş çıkıyor. Daha sonrasında da bir soykırım yaşanıyor. Ama bu dediğim gibi Müslümanlıkla alakalı değil. Şimdi burada da nereye gelelim? Bayağı atlayalım. Gandhi zamanına gelelim. Gandhi zamanında şöyle bir politika var. Gandhi biraz daha böyle ılıman bir adam. Yumuşak bir adam. İstiyor ki Hindistan'daki bağımsızlığı ve özgürlüğü şeyle kazanalım. Konuşarak, rica ederek kazanalım istiyor. Ama orada da diğer adamın adını yine unuttum. Muhammed Ali Jinnah var. Evet, Muhammed Ali Jinnah. Muhammed Ali Jinnah'a da diyor ki bak silahsızlanma yap. Sadece o değil, diğerleri de var evet. Diğer Müslüman gruplar da var aynen. Bir sürü Müslüman grup var burada ama onlar da diyor ki hayır diyor biz gaza ve cihat yapacağız, silahlı çatışma yapacağız. İngilizleri silahla kılıçla kovacağız diyor. Gandhi de diyor ki tam tersini yapalım bak biz bu adamları kovamayız böyle. Birlik olalım. Bu arada da anlaşmazlıklar çıkıyor. Çünkü Müslüman gruplar silahlı, Gandhi'nin grubu da silahsız. Bunlar bu arada kendi aralarında savaşıyor. Gandhi vardı. Gandhi grupta da Müslümanlar da vardı. Gandhi'nin tarafında da vardı. Evet, Silahsız bağımsızlık isteyen Müslümanlar da vardı. Ama bir kesim Müslüman da vardı ki onlar şeydi. Evet, silahlıydı. Tarih sahnesinde hep böyle karışıklıklar vardı. Ama nitekim 1947 yılında aynı gün yok aynı gün değil. 15 Ağustos'ta Hindistan, 16 Ağustos'ta Pakistan bağımsızlığını kazanıyor. İşte Müslüman silahlı aynı grup. gün. Aynı gün oluyor. Ondan sonra ikisi gün aynı olmasın diye Pakistan 14 yapmış. Ama aslında tarih olarak aynı gün. Aynı gün aslında iki ülke kuruluyor burada. Müslüman kısmı Pakistan oluyor. Bu Hindu kısmı şey oluyor. Hindistan oluyor. Ama oysa ki burada da birçok Müslüman kalıyor. Evet. Orada da çok az Hindu kalıyor. Evet. Ama şöyle yapıyor yani oradaki Hindular orada kalmak istiyor tabii sıkıntı yok kalabilir. Buradaki devlet diyor ki yani burada Müslüman varsa yani gitmek istiyorsa gidebilir, kalmak istiyorsa kalabilir. O zaman problem yok. Yani iki devlet öyle diyor o zaman. Aynen. Barış içinde anlaşılır ama bu sırada Doğu Pakistan dedikleri kısım var. Yani Bangladeş. Bangladeş'te de hala silahlı gruplar var. Bangladeş normalde ilk başta Hindistan toprağı değil mi? Evet. 1947'de. Evet. Ama daha sonradan onlar kendine bağımsızlık ilan ediyor ve diyor ki biz Doğu Türkistan'ız diyor. Doğu Türkistan nereden çıktı? Doğu Pakistan. Doğu Pakistan. Öyle değil. Mesela kuruluyor iki devlet. Bir Müslüman devlet, bir Hindu devlet. Evet. Şöyle yani bir şey yapıyorlar. Mesela hangi tarafta Müslüman fazla ise orada Pakistan yapalım. Müslüman neredeydi? Bir Batı tarafta vardı. Bir Bangladeş tarafta. Ve Bangladeş tarafta vardı. O zaman arada Hindistan gidiyor. Nasıl bir Pakistan olacak? Evet. Çünkü bu tarafta Pakistan verelim. Bir parça da o tarafta verelim. Evet. Arada Hindistan olacak. Doğru. Ama yine de şey yapmayız. Tamam olsun. Bir yol veririz o tarafta. Bu Doğu Pakistan olur, Batı Pakistan olur. O aynı zamanda ayrılıyor iki Pakistan'da. Ama bir sıkıntı ne oluyor sonradan? 15 sene aynı Pakistan kalıyor. Evet. Ama en büyük problemi çünkü iki Pakistan'ın da kültürleri ayrı, dilleri ayrı. Hindistan, Batı Pakistan'da Urduca yani benim konuştuğum Hintçe Urduca aynı işte. O konuşuyor, o da Bengalce konuşuyor. Bengalce evet. Evet, çatışma orada başlıyor. Aynen. Şimdi burada yanlış bilmiyorsam şu anki Bangladeş o zamanlar Müslümanlarla Pakistanlılar arasında bir anlaşmazlık oluyor. Evet.
Dil yüzünden. Hem dil yüzünden hem de bir böyle bir siyaseten de anlaşmazlık oluyor. Hatta böyle bazen kavgalar da oluyor. Bir silahlı bir çatışma yaşanıyor. Sonra bu bahaneyle de Hindistan hükümeti gidiyor. Bangladeş'e Yardım giriyor. ediyor. Yani Bangladeş'i şey yapmaya çalışıyor. Zaten Belki düşman o devleti. aynen. İşte bir yer buluyor. Aynen. Vuruyor orada. Yani bu Pakistan'la Bangladeş arada Müslümanlar çatışırken kendi aralarında Hindistan'da fırsattan istifade Bangladeş'e giriyor. Belki oradan bir yerleri kurtarırız diye belki düşüncesi var. O arada ne Pakistan'a yer alıyor ne Hindistan'a yer alıyor. Bangladeş diye ayrı bir devlet oluyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok şu ana kadar. Bu süreçte Müslümanlarla bu Hindular çatışabilmiş halk. Bundan sonra ama Gandhi burada gerçekten çok güzel bir devlet kurmuş. Ben Gandhi'yi seviyorum. Kurduğu, bak şöyle bir şey var. Böyle bir coğrafyada devlet kurmuş, bak Myanmar'da, Kamboçya'da, Tayland'da etraftaki her yerde durmadan isyanlar var. Etraftaki her yerde durmadan askeri darbeler yaşanıyor. Durmadan kötü olaylar var. Ama Hindistan'ın, Gandhi'nin kurmuş olduğu demokratik Hindistan sağ salim bugüne kadar gelmiş ve insanları bir şekilde, burası çok uluslu, çok dinli bir devlet. Hindistan hükümeti hiçbir zaman ve Hindistan halkı hiçbir zaman Müslümanlara karşı aslında bir kötü muamelede bulunmamış. Ara ara bir şeyler olabilir. Her zaman olur. Bizde de vardır. En sonki olaylara gelelim. Asıl mevzu şu anki hükümet. Ben şu anki hükümet hakkında olumlu düşünmüyorum. Sana çok bu konuda soru sormayacağım ama şu anki hükümet abicim biraz bizdeki gibi. Bu zamana kadar ülkede ılıman bir siyaset politikası uygulanmış ve Müslümanmış, Budistmiş, devlet yönetiminin kademesinin bunlarla ilgisi yokmuş. Ama son gelen 8-9 yıl oldu mu? Oldu. Son 8-9 yıldaki hükümetin aynı bizdeki gibi siyasal Hinduizm yürütüyor. Bizde de nasıl şu an siyasal İslam yürütülüyorsa orada da siyasal Hinduizm yürütülüyor ve halkın bir kısmının Hindu damarları kabarıyor. Tamam mı? Bu şimdi siyasal Hinduizm politikası yürüttüğü için otomatikman anti-Müslüman bir politika yürütüyorlar. Ama burada şunu kaçırmayın. Burada Müslümanlara karşı özel olarak bir durum yok. Hindistan'da Hindu olmayan, daha doğrusu Hinduizmi benimsememiş tüm etnik kökenlere ve dinlere karşı bir şey var. Müslümanlara karşı bir yaptırım var, Hristiyanlara karşı da aynı şekilde yaptırım var. Ama sadece Müslümanlar 170 milyon, Hristiyanlar 3-5 milyon olduğu için Müslümanların daha çok sesi çıkıyor ve burada sanki Müslümanlara karşı özel olarak bir durum varmış gibi lanse ediliyor. Oysa ki özel olarak Müslümanlara karşı bir durum yok. Kabileye gittik, o kabileleri, ben kabileye gittim Orissa eyaletinde. O kabileleri bile öldürüyorlar, sürüyorlar. Niye? Adamlar Afrika'dan getirme dine sahipler ama onlara bile zarar veriyorlar. En son olaylar nerede patladı? Biz neden artık sürekli Hindistan'daki Müslümanları konuşuyoruz? En sonunda başörtüsü yasağını sana soracağım. Ben biliyorum ama yine de sana soracağım. Abi Hindistan'daki bu hükümet dedi ki, şimdi burada şöyle bir şey düşünün. Aslında Hindistan çok büyük yer. Pakistan Hindistan'ın. Hint insanı. Afganistan'ın bir kısmı Hint insanı. Bhutan tamamen mi Hint? Yok tamamen değil ama Bhutan'ın da yarısı Hint. Myanmar'ın %60-%65'i Hint. Ondan sonra Bangladeş Hint, Sri Lanka Hint. Bu gördüğün saydığım bütün coğrafya Hint. Ama zamanla işte birisi Myanmar Budist olmuş, Bangladeş Müslüman olmuş, Pakistan Budist olmuş, Afganistan kopmuş gitmiş falan derken şu anki Hindistan toprakları kalmış. Hindu olarak burayı da devşirmeye çalışan bir hükümet var. Umarım anlatabildim şu anki durumu. En sonunda 2019'da mı, 2018'de mi bir yasa çıktı. Dedi ki, şimdi mesela Pakistan'daki ya da Pakistan'da nasıl bugün burada Müslümanlara karşı sıkıntı varsa, abi ben dürüst olacağım. Tarafsız olacağım. Dedim ki size bu videoyu Müslüman bir Mehmet olarak değil, tarafsız bir Mehmet olarak yapıyorum. Bugün nasıl burada Müslümanlara karşı bir sıkıntı varsa, bugün Bangladeş ve Pakistan'daki de bu Hindulara karşı bir sıkıntılar yaşanıyor. Gayrimüslimlere karşı Pakistan'da da problemler yaşatılıyor. Ve bu zamana kadar bir yasa vardı. Deniyordu ki Pakistan'da, Bangladeş'te sıkıntı yaşayan bir Hindu olursa gelsin ülkeme, ben ona vatandaşlık vereceğim. Ya da bu başka din de olabilir. Hristiyan da olabilir değil mi? Hristiyanlara dahil. Sihler olabilir. Sih de olabilir. Ama 2019 yılında bir yasa değişikliği yaptılar. Ve dediler ki Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Afganistan'dan buraya gelecek olanlar Müslüman harici olacak dediler. Bu zamana kadar hiçbir din ibaresi yoktu. Herkes gelirse din baskısı sebebiyle vatandaşlık alıyordu. Ama sonradan dediler ki ya zaten orası Pakistan kardeşim, Müslüman devlet. Müslüman devletle Müslümana karşı ne kadar bir problem yaşatılabilir ki adam o bahaneyle gelip benim ülkeme vatandaşlık istemesin dedi şu anki hükümet. Bana bu mantıklı geldi. Bunu arkadaşımla konuştum şimdi, dedim ki ya Hindistan hükümeti haklı. Şimdi Pakistan'da adam der ki ya bana orada baskı yapıyorlar, ben Müslümanım ama bana baskı var, gelir burada vatandaşlık alır dedi. O da dedi ki evet bu konuda haklı olabilirler ama haksız oldukları nokta şu: Hindistan'da kimliksiz milyonlarca Müslüman, hatta milyonlarca Hindu var. Bu kimliksiz Müslümanları da
sanki Pakistan'dan ya da Bangladeş'ten gelmiş gibi gösterip sınır dışı edebilirler dedi. Orası. Bu yüzden de buradaki Müslümanlar sokağa çıktı. Ya kardeşim benim kimliğim yok ya da benim dedemin kimliği yok. Ben şimdi onu nasıl kanıtlayacağım sana Bangladeş'ten gelmediğini? İşte burada sıkıntı, burada yaşayan Müslümanların ya da diğer Müslüman. Mesela sadece kimliksiz olan sadece Müslüman değil. Herkes kimliksiz ama tamam. bu Ama yasa diğerler yasaya göre vatandaş olabilir. olabilir, evet. Çünkü- Şimdi burada kimliksiz Budist, kimliksiz Hristiyan derse ki ben Pakistan'dan kimliksizim ama dinim bu, baskı görürüm orada, bana vatandaşlık ver deyince veriyor. Ama aynı yıllarda gelmiş, belki 100 yıldır burada yaşıyor ama hiçbir zaman kimlik sahibi olmamış Müslüman bir gün devlet kontrolüne girerse diyecek ki kardeşim senin kimliğin nerede? Yok kimliğim. Nereden geldin? Ben hep burada dedim, yok öyle ya, ama sen Bangladeş'ten, Afganistan'dan, Pakistan'dan kaçak geldin. Hadi yallah tazik oraya. Bu sebeple de Müslümanlar sokağa çıktı. Bunu din ibaresini kaldırın, bu yasayı tekrar yürürlüğe öyle sokun dediler. Bu sırada diğer Hindular da, Sikler de, Budistler de, Hristiyanlar da Müslümanların yanında yer aldılar. Sokağa çıktılar, çatışmalar yaşandı. Ama o arada bir tane Hindu grup var burada, kötü diyebileceğimiz. Geldi önce Müslümanların yanında polislerle çatıştı. Sonra polislerle çatışıyor. Sonra Müslümanlar da polislerle çatışmak zorunda kaldı. Niye? Artık iki protestocu grupla polisler çatışıyor. O arada da bu Hindu grup yer değiştirdi. Vay sen Müslümanlar nasıl bizim polisleri taş atarsın dedi. Gitti camileri yaktı, bir şeyler yaktı. Hint halkının tamamı, %95'i belki daha da fazlası kesinlikle Müslümanlarla karşı ben gördüm konusunda sıkıntısı yok. Evet, yok sıkıntı yok. Benim komşularım, arkadaşlarım hepsi Hindu. Sıkıntı yok. Sıkıntı sadece siyaset. Evet. Başka yok yani. Halkta bir sıkıntı yok. Aynen. Şimdi ben biraz kusura bakmayın, Maruf varken Hintli bir arkadaşım, ben çok konuşurum. Şimdi Maruf bazı kelimeleri tam doğru telaffuz edemiyor. Çok iyi aslında. Bir yılda Sen çok iyi anlıyorsun onu, öğrenmiş. sen Ben onu anladım açıklama şimdi yap. iyice. Aslında bunların Maruf da bir kısmını bana anlattı. Bir kısmını ben de zaten biliyordum. Araştırmıştım. Benim gözlemlediğim bu. Hindistan'da Müslümanlara karşı öyle bir sıkıntı aman aman yok. Rahat rahat yaşıyorlar. Sadece şu an siyasal bir Hinduizm politikası yürüten devlet var. Bu zaman zaman çıkardığı yasalarla Müslümanlara karşı problem yaşadı ve çok böyle tip bazı Hindular da Müslümanlara karşı antipati besliyor. Ama genelinde devletin Hint, Müslümanmış hiçbir ayrım yok. Burası çok uluslu ve çok dinli bir devlet. Şimdi ben prim yapacağım diye gidip de Müslümanları eziyorlar, kesiyorlar, asıyorlar falan diyemem. Son olarak bizim medyamız o kadar çok büyütüyor ki, bunu konuşmadık daha önce. Kardeşim şu an Türk televizyonlarında her gün sabah akşam bir tane başörtülü kız gösteriyorlar. Vay ben başörtümü açtıramazsınız falan filan. Yani bize ne diyorlar biliyor musun? Hindistan'da sanki başörtüsü yasağı geldi. Ben kendi yorumumu yapayım sonra sana soracağım. Hindistan'da başörtüsü yasağı falan yok. Sadece bir tane eyaletin, bir tane bölgesindeki bir tane okulun müdürü demiş ki kardeşim çarşaflı okula gelmeyin, yasaklıyorum. Doğru mu? Çünkü şey var, dress code var. Mesela aynı elbiseyle gelecek herkes. Evet. O okul dışında bir şey Evet, değil. evet. Yani. Sadece Ya, okul içeride. Aynen. Bunda sıkıntı değil. Sıkıntı şu. Bizim Türk medyasında şöyle gösteriyorlar. Sanki bütün Hindistan'da başörtüsü Yok, yasakladılar. öyle değil, öyle değil. Ya yani bizim medyamız ya koskoca televizyon kanalı ya bir dakikalık haber yapacak prim peşindeler. Arkadaşım bir tane okul müdürü ya. Bir tane okul müdürü sadece demiş ki kardeşim ben seçemiyorum hanginiz. Tek tip kıyafet olsun kızlar da erkekler de öyle okula girin demiş. Katılıyorum demiyorum yanlış anlamayın da tüm Hindistan'a mal etmeyin. Tüm Hindistan'da sanki insanlar çıktı sokağa da başörtüleri satışıyormuş gibi lanse etmeyin şunları. Ülkede her şey güllük gülistanlık değil tabii ki. Ama çoğunluk iyi durumda. Sıkıntı yok. Ben böyle gözlemledim. Maruf da aşağı yukarı böyle bana hak verdi. Katılmadığı noktalar var bana ama aşağı yukarı konu böyle değil mi? Yani böyle. Evet, aynı. Sen Evet. doğru söylüyorsun. O şekilde. Yani başörtüsü yasak değil. Sadece okullarda, çünkü okullarda her dinden çocuklar geliyor. Evet. Her dinden kıyafetler giyirse olmuyor. Sadece okullara. Bu da yani okul isterlerse o zaman. Devletin Evet. mesleği. Yani okul- devletin karışık bir şey yok. Okul müdürünün yönetimine Evet, kalmış. evet. Şu an mesela Delhi'de herhangi bir okula gitsek kapalı kız görme olasılığımız var değil mi? Var. Aynen. Belki oradaki tek sıkıntı çarşaftı. Belki kafasının başörtüsü taksa sıkıntı yoktu. Emin değilim o kadar da. Bu çok lokal bir durumdu yani. Ama bizim devletimizde, medyamızda bunu büyüttüler filan. Çok siyasete girmiyoruz. Buranın şimdi yönetiminin biraz sıkıntıları var evet. İnşallah düzelir. Ne diyelim? Zaman zaman oluyor. Aynen. Devletler değişiyor, Yani partiler şu an değişiyor. aynen şu an bizde nasıl böyle siyasal İslam'a aşık bir kesim var. Siyasal İslam gelince çok mutlu oldular. Burada da siyasal Hinduizm'e aşık bir kesim vardı. Yıllardır
Hinduizm siyasallaşmamıştı ülkede. Şimdi siyasal Hinduizm gelince bir takım da insanlar bu hükümeti çok seviyor. Bir takım insanlar da diyor ki ya Hinduizm ne katıyorsun kardeşim devlet işlerine? Sen normal yönetsene, bu ülkede bir sürü din var diyor. Böyle ortada bir şey. Ülkedeki Hindu Müslüman işi buydu. Yani çok uzun bir video oldu. Ama hiç kısaltmadan merak edenler için anlattım. İzleyen izleyenler. Bu video buraya kadardı. Ne kadar çok konuştuk biliyorum ama zerresine kadar yayınlayacağım abi. En azından Hindistan'daki bu konu bence en iyi bu videoda anlatılmış oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Seninle bir yemek videosu çekelim Maruf'la. Seninle bir de benim burada hem kas sistemini ne olduğunu, yanlış bilinen kısımlar var, doğru bilinenler var. Hem de Hindistan o görülmemiş lüks şatafatını aynı videoda da fakirliği göstereceğim. Başka bir şeyler de anlatacağım orada. Buradan 2 tane daha video gelecek Maruf'la. Ondan sonra Allah kerim. Hoşçakalın.